1974'ten bu yana kapalı olan Büyükada Rum Yetimhanesi dünyanın ilk çok katlı ahşap yapısı olarak bilinmekte. Aynı zamanda dünyada halen daha en büyük ahşap bina olduğu da iddia edilmektedir. Hikayesi ve esrarengiz olayları ile Büyükada Rum Yetimhanesi hakkında merak ettiğiniz her şeye gelin hep birlikte yakından bakalım. Ben Berkay Atlas. Yeni bir esrarengiz hikaye başlıyor. Perinkipo Rum Yetimhanesi ya da daha iyi bilinen adıyla Büyükada Rum Yetimhanesi 1964'ten bu yana kapalı olan bir yetimhanedir. Büyükada'nın Manastır Tepesi'nde otel olarak inşa edilen Büyükada Rum Yetimhanesi döneminde ünlü mimarlardan Alexandre Valier tarafından yapılmıştır. Dünyanın ilk çok katlı ahşap yapısı ve halen de en büyük ahşap binası olduğu iddia edilen Büyükada Rum Yetimhanesi otel olarak inşa edilse de devrin yönetmeliğinden gerekli izin alınamadığından Eleni Zarife adlı bir Rum kadın tarafından satın alınmıştır. Yedikule'deki Balıklı Rum Hastanesi bünyesindeki Rum Yetimhanesi 1902 yılında buraya taşındı. Kullanım amacı zaman içinde değişse de yapıya 1. Dünya Savaşı yıllarında Kuleli Askeri Mektebi yerleşti. Daha sonra da işgal kuvvetleri tarafından adaya yollanan Rum göçmenlerini barındıran yapıda yetimhane Heybeliada'ya nakledildi. Daha sonra bina kapatıldı ve halen daha da kapalı. Büyükada Rum Yetimhanesi ahşap Karakas sisteminde inşa edilmiştir. Yan bölümlerinde 6, diğer bölümlerinde ise 5 katlı olan Büyük Rum Yetimhanesi oldukça heybetli ancak buna rağmen dış görünüşü son derece sade. Binada tiyatro salonundaki iç mekan ahşap süsleme detaylarına karşılık diğer iç mekanlarda sade bir mimari hakim. Bir tepenin üzerine kurulmuş Avrupa'nın en büyük ahşap binası olarak kabul edilen eski yetimhane olan Büyükada Rum Yetimhanesi adadaki Manastır Tepesi'nde yer almaktadır. Giriş yasak olan yapıyı dışarıdan izlemek mümkündür. Büyükada Rum Yetimhanesi 1964'te kapısına kilit vurulmuş bir kurum. Haliyle günümüzdeki durum harap halde. Günümüzde ise binanın hikayesi ise şu şekilde anlatılmakta. 1800'lerin sonlarında Fransızlar tarafından inşa edilen bu bina Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise ikinci büyük ahşap yapısıydı. Fransa'dakilerin benzeri bir kumarhane ve otel olarak kullanılması öngörülüyordu. Ne var ki kumarhane veya otel anlayışı dönemin Osmanlı yönetiminin örf ve adetlerine ters düştüğü için gerekli izinler alınamadı, bina satışa çıkartıldı. İnşaatı tamamlanamayan bina, Balıklı Rum Yetimhanesi'nin kullanımı için dönemin en zengin Rum ailelerinden birine ait Andres Saygos Vakfı tarafından 15.000 Osmanlı lirası karşılığında satın alındı. Diğer bir zengin Rum ailesi olan Zarifislerin ise 3700 altın Osmanlı lirası ve Sultan Abdülhamit'in bağışladığı 1180 Osmanlı lirası ile Rum Patrikhanesi'nin himayesine verildi. Bina 21 Mayıs 1903'te Sultan Abdülhamit'in ve dönemin Rum Patriki 3. İyokim'in de katıldığı bir törenle yetimhane olarak hizmete açıldı. Sultanın fermanıyla yetimhaneye her gün 75 okka et ve yeterince ekmek gönderiliyordu. Yetimhane 206 odadan, büyük bir mutfak, görkemli bir kütüphaneden oluşuyordu. 15'te personeli vardı. Ayrıca ilkokul ve çeşitli meslek okullarında barındırmaktaydı. 3 Rum, 2 de Türk öğretmen bulunduruyordu. Ancak yetimhane 61 yıl sonra 21 Nisan 1964'te Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ansızın kapatıldı ve bina mühürlendi. Yetimhanedeki 117 çocuk kendi olanaklarıyla apar topar Büyükada'daki kilise ve manastırlara sevk edildi. Kıbrıs'taki faşist Rum çetelerinin Kıbrıslı Türklerini katletmesi üzerine Türk savaş uçaklarının adada alçak uçuşlar yaparak müdahale sinyalleri verdiği 1930'daki Türkiye-Yunanistan Dostluk Anlaşması uyarınca İstanbul'da yaşayan Yunan uyruklu 12.000 Rum ailenin mal ve mülklerine el konularak sınır dışı edildiği bir yıldı. Yetimhanenin son müdüresi Marika Hatsu 2011'de yetimhane ile ilgili anıları kaleme aldığı kitabında şunları yazmıştı. Eğitim Bakanlığı binanın 2 gün içerisinde boşaltılmasını ve kendilerine teslim edilmesini istedi. Gerekçe olarak yangın tehlikesi gösterildi. Birkaç günlük süre tanınması ricası reddedilince çocuklar apar topar adada bulunan 2 manastıra yığıldı. Çok üzünlü bir manzara ortaya çıktı. Akşam saatlerine kadar herkes, küçük çocuklar dahil panik içerisinde bir şeyler taşıyarak koşturuyordu. Kiminin elinde bir battaniye, kiminin de kitaplar, kiminin elinde giysiler, çanak çömlekler vardı. 117 çocuğumuz yuvalarını böyle kaybetti. Yetimhanenin kapatılmasından 2 gün sonra kutlanan 23 Nisan Gençlik ve Spor Bayramı'nda manastıra yığılan öksüz çocuklar da adada düzenlenen törenle zorunlu olarak katılacak ve marşlar söyleyecekti. Çocukların dramı burada da bitmeyecekti. Eğitim Bakanlığı çocukların sevk edildiği manastırın yetimhane standartlarına uymadığı gerekçesiyle tahliyesini istemiş, çocuklara bu kez kendilerine sığınacak birer aile aramaya başlamıştı. Yetimhane ile ilgili anlatılan bazı hikayeler ise gerçekten çok rahatsız edici.
Bu hikayelerin birinde yetimhane olarak hizmet verdiği dönemde Büyükada Rum Yetimhanesi'nde nedeni bilinemeyen bir yangın meydana gelir. Yangın sırasında bazı çocukların yanarak can verdiği anlatılır. Bir çocuk ise yangından kaçarken bahçedeki su kuyusuna düşer. Yangın sonrasında yapılan aramalarda kimsenin aklına kuyuya bakmak gelmez ve çocuk kuyuda ister istemez ölüme terk edilir. Ada halkı bu olaydan sonra bazı geçiler yetimhaneden çocuk çığlıkları duyduklarını, ayak sesleri, ağlama sesleri duyduklarını iddia ederler. Bir diğer hikayede ise yetimhane 1. Dünya Savaşı sırasında Rusya'daki Bolşevik devriminden kaçan Rus mültecilerin sığınağı haline gelir. Ancak Ruslar soğuktan korunmak için binanın ahşap kaplamaları sökerek yakarlar ve bina zarar görmeye başlar. Bu da burada yangın çıkmasına ve onlarca çocuğun yanarak can vermesine sebep olmuştur. Günümüzde eski Rum yetimhanesi içi boş olarak adanın en büyük tepesinde varlığını sürdürmekte. Elbette ki yılların getirdiği yorgunluk, gördüğü zararlar ve bakımsızlıktan bina tamamen harabe haline almış durumda. Ahşap merdivenlerdeki el emeği uymalar, salonun bir köşesinde günden güne çürüyen piyano, oraya buraya saçılmış öğrenci kayıtları, öğrencilerin isimlerinin kazıdığı sıralar, kısaca koskocaman bir tarih yıkılmaya yüz tutmuş bir halde. Bina o kadar metruh ki yüzünden memek elde değil. Ben Berkay Atlas. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın.